Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Luffy'nin ne kadar güçlü olduğunu açıklıyorum. Gear 5'in gelmesiyle Luffy'nin gücünden çok fazla bahsedilmeye başlandı. Ben de bu videoda Luffy'nin hem inverse hem de crossverse ölçeklendirmesini anlatacağım. Yani Türkçe anlamları, Türkçe söylesem biraz zor olacaktı. Inverse'lerimiz aynı anime içinde, aynı evren içindeki ölçeklenmeler. Crossverse farklı hikayelerin karakterleri kıyaslarsak nasıl bir ölçeklenmesi var? Yani ilki One Piece içindeki ölçeklenmesi, diğeri de işte Naruto karakterleri kıyaslarken, Dragon Ball karakterleri kıyaslarken tier'i ne olur? Yani Crossverse'lerimizde tier'le ilgili daha çok. Saldırı gücü tier'i 6B ülke seviyesi. Başlangan tekniğiyle High 6 çoklu kıta seviyesi. Kaido ile savaşabilmesi bu tier'de olduğunu kanıtlamak için yeterli. Bazıları kara sakal kara delik yaratıyor. Big Mom'un sonsuz evren yaratan bir tayfa üyesi var. Nasıl High 6 olabilir? Daha yüksek olmalı diyebilir. Ancak bunlar karakterlerin tier'ini arttırmıyor. Sebebi ise şu: Huxley'de bir şeyler yaratmak saldırı gücünü ölçek vermiyor. One Piece evrenindeki bütün yaratma başarıları şeytan meyveleriyle yapıldığı için Huxley yaratmaya sayılıyor. Yani karakterin saldırı gücüne hiçbir ölçek vermiyor. Bunların hepsi Wang Scale'den sayılıyor. Zaten sinirlenmiş koca ana bile adayı yok edebilir denmesiyle övülüyor. Bakın, koca ana One Piece evreni en güçlü karakterlerinden birisi ve bana sorarsanız Luffy'den de güçlü. Beyaz sakalı 5 ve yani gezegen seviyesi almayı doğru bulmuyorum. Sebebini ekrana yazarım. Anlatmaya üşendim. Yani VS Battles'daki Kaido ve Gear 5 Luffy'nin tier'i doğrudur. Gear 5'in tier'i High 6'nın üstüne hiçbir şekilde yükseltilemiyor. Daha yüksek bir tier vermek mümkünse yorumlara nasıl yükseltilebileceğini yazın. Belki bir ihtimal ay seviyesine yükseltilebilir. Hız olarak VSB ışıktan 8 kat hızlı olarak kabul ediliyor. Hesaplama ile bu kadar yüksek. Hiç hesaplama falan olmadan ışık hızı yani 2-3 kat gibi sonuçlara çıkmıyor. Hux'lardan bahsedelim. Luffy'de fiziksel olmayan etkileşim aksı var. Gear 5'teyken yıldırımı eline alıp fırlatabilmişti. Bu bir çeşit saldırı gücü başarısı değil, Hux ile yapılan bir şey. Bazıları bu bahsettiğim şeyden dolayı Naruto'yu yener falan diyorlar. Arkadaşlar, aynı özellik Naruto'da da var. O da fiziksel olmayan, var olmayan Kaguya'nın kapısını tutabilmişti. Peki bu Hux ne işe yarar diye sorarsanız, Luffy ile fiziksel olmayan bir karakteri karşılaştırırken işinize yarar. Öznel gerçeklik. Karakter hayal ettiği şeyi gerçeğe dönüştürüyor. Bleach'teki Grammy ve Naruto'daki Izanagi kullanıcılar gibi. Luffy'nin bu konudaki tek sorunu Gear 5'in bitmesi. Kaido nedense tükenmiş Luffy'ye vuruş yapmıyor. Onun Gear 5'e tekrardan girmesini bekliyor. Duranek yani dayanıklılık olumsuzlama. Dış kısımlarını lastik gibi yaparak insanların vücutlarının iç kısımlarına saldırabilir. Kaido'ya yaptığı gibi. Yani Luffy kendi saldırı gücünün yetmeyeceği rakiplere karşı bunu kullanabilir. Daha fazla haksı var. Ben en önemli olanlarını söyleyeyim. Dayanıklılıktan uzun bahsetmeyeceğim. AP işte dayanıklılıktan dolayı dayanıklılığı 6B yani ülke seviyesi oluyor. Kısacası AP'yi ne alıyorsanız dayanıklılıkta o. Şimdi gelelim Luffy'nin şu anki One Piece içindeki konumuna. Arkadaşlar, kendi düşüncemi söylüyorum. One Piece bitmiş bir seri olmadığı için kesin bir yorum yapılamaz. Luffy'nin şu anki haliyle koca ana, kara sakal, Shanks ve Kaido'dan zayıf olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz şöyle açıklayayım. Luffy yaralı ve yorgun olan Kaido'yu yenebilmek için hem Gear 5'e hem de başlangan tekniğine ihtiyaç duyuyor. Yani Gear 5 bile zayıflamış Kaido'yu yenmek için yeterli değil. Üzerine bir de başlangan tekniği kullanılmalı. Bu saldırı şu anda One Piece'deki tier'i en yüksek saldırı hesaplamayla. Yani Luffy'nin kendi tier'inden bile yüksek. Ne anlatmak istediğimi anladınız siz.
Bir de Gear 5'teyken enerjisinin bitmesi gibi bir sorun var. Kaido burada nedense dövüşü bitirmedi. Şimdi Luffy de yorgundu diyenler olacak. Arkadaşlar, Luffy meyve uyanışından dolayı yenilenerek dövüşe girdi. Üzerine bir de Gear 5 ile gücünü arttırdı ve yeni hakslarını kullandı. Kaido için hiçbir güç artışı olmadı. Bu savaşı Naruto ve Neji'nin dövüşüne benzetebilirsiniz. Bir taraf yaralarını tamamen yenileyip üzerine bir de güçleniyor. Diğer taraf ise hiçbir güç artışı yaşamıyor. Katakuri vs Luffy de böyle bir dövüş. Koca Ana'dan bahsedeyim. Love ve Kid'e yenildiği için çok küçümseniyor. Koca Ana, Love ve Kid ikilisinin toplamından bile daha güçlü. Kaybetmesinin sebepleri zeki olmaması ve Love'ın meyvesinin çok iyi olmasıydı. Karasakal 2 tane çok güçlü meyveye sahip. Çok gereksiz hasar alıyor. Bunun dışında Luffy'yi yenebileceğini düşünüyorum. En son çıkan bölümde Kizaru'nun gücünü hissedince çok güçlü birisi geliyor dedi. Tahminimce Kizaru ve Luffy savaşacak ama iki taraftan da büyük bir kayıp olmayacak. Kizaru güçlenmişsin diyecek. Aynen böyle yavaş yavaş söyleyecek. Sonra hasır şapkalar bir şekilde kaçıp kurtulacak. Yani ben iki tarafın da kazanacağı bir dövüş olacağını sanmıyorum. Bir de şöyle bir şey de var. One Piece animesinde birbirine güç olarak yakın olan karakterler birbirinin gücünü çok iyi hisseder. Mesela Luffy önceden Aokichi'ye yakın bile değildi. Aokichi karşısına çıktığında hiçbir şey hissedememişti. Ama şimdi Kizaru'yu hissedebildi. Ve o bölümdeki sözlerin hepsi Kizaru için söylendi. Bölümün adı da Kizaru'ydu. Sonuç olarak Luffy'nin AP'si ülke seviyesi, Başrangan ile Hayalta, hızı da ışıktan 8 kat hızlı. Hesaplama olmadan ölçersek 6C yani ada seviyesi ve ışık hızı veya göreceli. Bu videoda böyleydi. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni anime ölçeklenme videolarında haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Luffy'nin tier'inden, gücünden, hızından, her şeyinden bahsettik. Inverse Scaling'den bahsettim. Çok amatörce video oldu. Arada bir konuşmam yere bir sürü karışacağım. Ses kaydını alıyoruz değil mi? Oğlum ses kaydını almamışım lan. Fearless.